Selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine beraberiz. Bugün yine bol bol müzik dinleyeceğiz. Bol bol yorum yapacağız. Varsa eğer biraz dedikodu yapacağız. Ve hemen uzatmadan şarkılara, ülkelere geçmek istiyorum. Hızlı bir girişle, hızlı bir şarkıyla başlayacağız. Ülkemiz Romanya. Aslında ben Romanya'yı 1-2 video sonra yayınlayacaktım, yorumlayacaktım. Beni de çok heyecanlandıran bir şarkı. Fakat ilk videoma gelen bir yorumun altında Romanya'yı yorumlamam istenmişti. O yüzden Romanya'yı biraz daha erkene aldım. Benim için biraz az solist gibi bir havası var Romanya'nın. O yüzden en sona koymayı planladım aslında. Ama gelin yorumlayalım. Şimdi öncelikle Romanya hakkında ufak bir bilgi vereceğim. Sanatçımız hakkında çok bir bilgi yok maalesef. Şöyle ki kendisi bir zaten Rumen Alexandra. Alexandra 2003 doğumlu. Gencecik bir hatun kendisi. Ben takip ediyorum. Takip ettiğim kadarıyla gördüğüm çok fazla sahne alıyor. Çok fazla konser veriyor. Ama bununla ilgili şöyle bir bilgi karışıklığım var. Emin değilim. Kendisinin ben internette şöyle bir bilgi buldum. 1-2 Ocak 2026'dan itibaren bir Rumen folk metal grubunda geçici olarak yer alıyormuş. Sanırım solistinin başına bir şey mi geldi artık o kadar araştırmadım açıkçası. Ama ben Instagram'da gördüğüm kadarıyla sürekli bir grupla sahne alıyor. Ama anladığım ve edindiğim bilgiye bakılırsa geçici olarak bu grupta yer alıyor. Aslında herhalde tek başına kendisi yürüyen bir hanımefendi. Şöyle bir bilgim daha var kendisiyle alakalı. Kendisi ülkesinde bir şarkı yarışmasının 11. sezonuna katılıyor ve orada birinci oluyor. Zaten bence muhteşem bir ses. Vereceğim bilgiler kendisiyle alakalı bu kadar. Çok bir olay bulamadım. Çok bir gündemi bir şeyini bulamadım. Şimdi beraber şarkıyı izleyelim ve yorumlamaya geçelim. Şimdi yani çok kapatmaya çalıştım. Hem şarkıyı kapatasım gelmiyor. Beni çok içine alan, mutlu eden bir şarkı. Ama söyleyeceğim çok fazla şey var aslında şarkıyla alakalı. En başında giriş güzel bir girişti bence. Ben sesiyle alakalı bir sıkıntı göremedim. Tabii ki de official videolarda izlediğim ses daha kaliteli, daha çok çıkan bir sesti ama bence hiç rahatsız etmeyen çok profesyonel bir sesi var. Zaten çok fazla konser vermesinin de bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Artık sahneye çıkmaya biraz alışık gibi geldi bana. Bir de şöyle bir benzetme, yani bu benzetmeleri aslında yapmamam gerekiyor herhalde. Bilmiyorum aslında. Yani sonuçta herkesin bir tarzı var ve o tarza göre bir şekilde birilerinden özeniliyor. Ama ben bir ufak Bambitak havası aldım kendisinden. Ama sonuçta bir rock yapıyor zaten. Metal müzik yapıyorlar. Bu yüzden bu da çok normal olsa gerek. Onun dışında şu durdurduğum yer bana biraz böyle Müfettiş Gadget'ı hatırlatıyor sanki. Ama işte öyle de olmayabilir. Bilmem siz benzettiniz mi? Devam etmek istiyorum. Çok güzel bir şarkı çünkü. Şimdi şöyle, ben sahneye çok yakıştığını ve sahneye çok güzel hakim olduğunu düşünüyorum. Bence çok rahat sahnede ve çok güzel alıyor sahneyi. Ama şöyle bir yorumum var bununla ilgili. Biraz sahne bana basit kaçtı. Şimdi bunun bir sürü sebebi olabilir. Bir rock şarkısı olduğu için daha sade tutmuş olabilirler ama bence bu bahane değil çünkü çok örneklerini gördük. İkincisi, Romanya uzun zamandır galiba Eurovision'a katılmıyor. Bununla ilgili güncel bilgi şu an kafamda yok ama uzun zamandır katılmıyor gibi hatırlıyorum. Bunun da acaba ekonomik sebeplerle alakası var mıdır?
Romanya bildiğim kadarıyla çok ekonomik durumu yüksek bir ülke değil diye düşünüyorum. O yüzden mi acaba sahne yapamadılar? Yani bunun Eurovision'da etkisi var mı? Bence vardır. Ondan dolayı biraz sahne basit kaçtı ama belki de bu ilk etapta sadece şarkıya odaklandılar. İnşallah Eurovision'da çok güzel bir sahne yapar. Zaten kendisini takip ediyorum yani. Bence parlak kafası olan bir kadın. O yüzden merakla bekliyorum sahnesini. Yani bunu da merak ediyorum. Bunu canlı vermek bilmiyorum kolay bir şey mi? Hani belki kolaydır da bu yani bu nasıl sahnede sen bu kadar hardcore bir şarkı söylerken bu sesi bir anda nasıl çıkarıyorsun? Bence kolay bir şarkı değil. Yani teknik bilgisi olan biri varsa yazsın. Bence kolay değil. Ya bilmiyorum. Çok rahat söylüyor bence. Bence zor bir şarkıyı çok rahat söylüyor. Benim fikrim bu. Harikasın Alexandra. Arkadaşlar biraz şarkıyla ilgili bilgi vereyim size. Şimdi şöyle çünkü bu şarkıyla ilgili bir açıklama yapmak zorunda bırakıldı Alexandra. Şarkıda aslında şöyle biraz nakaratından bahsedeyim. Şarkının biraz neler anlattığını anlatayım. Ya şarkı aslında işte şey yapıyor. Beni ehlileştirme. İşte boğ beni. Aslında şarkının ana teması benim anladığım ve bana yansıttığı bu. Ben biraz şarkı dinlerken de bunu anlıyorum. Yani çok böyle hareketli, çok enerjik ve her şeyi yapmak isteyen birinin kısıtlanmaya çalışması ve o mücadele vermesi kendi içinde yani. Hem çok heyecanlı bir şeyler yapmak istiyor ama bir yandan da ehlileştirilmeye çalışıyor. Çoğumi şarkısı güçlü duygular ve kişisel beklentiler karşısında bunalmış olma hissini sergilemek için bir metafor olarak kullanılıyor. Çoğumi, boğ beni. Yani bu bir metafor aslında. Boğulmuş belki de işte bir duygularla boğulmak isteyen yani. Çok aslında bu sözlerini anlasak çok şarkının içine girebileceğimiz bir şarkı bence. Fakat şöyle bir şey yaşandı yani boğ beni, boğ beni, boğ beni. Anladığım kadarıyla bütün dünya üzerinde insanlar tarafından bir aslında cinsel bir tema olarak yani anlaşıldı. Çünkü Alexandra bu şarkıyla ilgili bir açıklama yapma gereğinde bulunmuş. Instagram'da onu ben de gördüm. Hatta belki şuraya bir yere bilmiyorum koyabilirsek o açıklamayı koymak isterim. Buraya, şuraya nereye ise. Uzun uzun açıklama yaptı. Açıklamada da şunu söylüyor yani ben bu Çow Me'yi, boğ beni'yi aslında bir metafor olarak kullandım. Hiçbir şekilde öyle abuk subuk fantezik şeyler barındırmıyor yani yanlış anlamayın diye bir açıklama yapma gereksinimi duydu. Ama iyi haber demek ki şarkı çok konuşuldu ki açıklama yapma gereği duyacak kadar kulağına geldi. Benim için bu şarkı arkadaşlar onu söyleyeyim benim favorilerim arasında bu şarkı. Bu şarkının birinci olmasını veya ilk üçe girmesini açıkçası beklemiyorum. Aslında olabilir neden olmasın? Olabilir ya. Niye girmesin? Yani ben bir kadının İlk üçte olmasını çok isterim zaten. Bu şarkının olmasını çok isterim. Romanya gibi bir ülkenin olmasını da isterim. Zaten şarkı bence çok başarılı. Bana soracak olursanız benim sıralamamda bu şarkı 4 veya 5 diyebilir miyiz? Deriz ya. 4 veya 5 benim için bu şarkı. Ama Eurovision'da ben o sıralamaya girebileceğini düşünmüyorum. Fakat 7 olur mu acaba? 7 olur mu? Ya çok kararsızım. Çok kararsız duygular içerisindeyim arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Bu şarkı benim için ilk 3'te, ilk 5'te. Çok kararsız kaldım. Zaten çok kararsız bir insanın bu şarkı beni iyice kararsızlığa sürükledi. Yok benim ilk 3'üm hazır ya. Bu şarkı benim için 5 veya 6. Çok heyecanla bekliyorum. Ama yani gerçekten eğer 10'da ve onun altında olursa beni çok üzecek. Ne olur olmasın. Çok heyecanla bekliyorum ya. Ne olacak acaba? Evet görüşeceğiz o gün bakalım. Hadi geçelim diğer şarkıya.
Sıradaki ülkemiz Gürcistan. Gürcistan genel olarak benim Eurovision'da çok hoşuma giden şarkılar, giden temsilciler göndermiyor. Gürcistan'ın şarkısını sevdiğimi hatırlamıyorum açıkçası. O yüzden bu sene de şarkıyı çıkarttığı gibi çok azıcık dinleyip direkt kapattım. Yani ne izledim, ne dinledim bir fikrim yok. Sizinle beraber izleyeceğiz gerçekten. Bu da tekrar bir reaksiyon videosu olacak. Şöyle bir ön bilgi vermek istiyorum. Gürcistan'ın temsilcisi Bizikebe. 3 kişilik bir grup ve bu 3 kişilik grup daha önce 2008'de Eurovision çocuk yarışmasına katılmışlar. Yani böyle Junior Eurovision diye bir yarışma varmış ve hatta bunun gibi bir sürü örnek var. Bir sürü ülkede daha önce çocukken katılıp daha sonra yıllar sonra yetişkinken tekrar Eurovision'a katılan bir sürü isimde olduğunu gördüm bu sayede. Bunlar da dediğim gibi 2008'de böyle çocukluk arkadaşımı artık bunlar yoksa 3 tane müzikle ilgilenen çocuk bir araya gelip grup oluşturup da mı katıldılar bilmiyorum. 2008'de katılıp birinci oluyorlar. Yıllar sonra tekrar birleşip çünkü baktığımda beraber şarkılarını bulamadım. Hep çocukluk zamanında yapmışlar. Yetişkinken beraber şarkı yaptıklarını ben göremedim. Eğer varsa ben göremediysem isterseniz link bırakabilirsiniz aşağıya bakarız. Ve tekrar Eurovision için bir araya geldiklerini düşünüyorum. Katılmışlar. Tekrar birinci olmak istiyorlar. Bakalım göreceğiz. Bu giriş bana şey yanımsadı. Şimdi ben tabii araştırdığım için daha önce Gürcistan'da tekrar böyle çocukken katılıp yıllar sonra tekrar yarışmaya katılan bir sanatçı vardı. Onun şarkı girişine hep benzettim. Bir dakika. Onun nakaratı böyleydi sanki. Bana mı öyle geliyor? Bir dakika şu girişi tekrar alacağım. Bana mı öyle geliyor ya? Aynı değil mi? Allah Allah. Neyse. Yok canım. Yapmamışlardır. Ablacığım sesinizi çok güzel zannediyorsunuz. Sesiniz de güzel de. Eurovision ya burası. Çok var bu sesten. Özel bir ses değil yani senin sesin böyle falan diye bağırmana gerek yok bence yani. Atla. Atla.
kapattığımda, Eurovision bittiğinde genel olarak yani aklımda asla kalmayacak bir şey. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ses desen ses yok. Yani sıradan bir ses işte yani. Benim de sesim aynı bunlarla, bilmiyorum yani. Sahneyi görmedik. Şarkıda ilgi çekici bir şey yok. Sözlerinde ne anlatıyormuş ya? Ay bakmamışım bir de galiba. Pardon. Yani keşke bu kadar yakınımızdaki, önümüzdeki insanlar hani yürüsek şuradan gideceğiz. Keşke böyle olmasaydı. Açıkçası benim, ya bırakın yorum yapmayı, İnanın kapattığımda hani böyle şey oluyor. Bazı seneler işte ülkeleri dinliyorum, şarkıları. Aha diyorum, geçen sene bunlar ne yapmıştı? Hemen aklıma gelen ülkeler var. Asla düşün ne yapmışlardı. Mesela Slovenya öyle bir ülkeydi. Bu sene zaten katılmıyorlar. Onları da konuşacağız bu arada yani. Çok aslında böyle şeyler de var. Katılmayan ülkeler, geri çekilen ülkeler. Neden geri çekildiler? Onlara da sıra gelecek. Neyse, şimdinin konusu değil. Yani böyle hani kapattığımda asla aklıma gelmeyecek ve bir sonraki yıl geçen sene bunlar ne yapmıştı diye beni düşündürecek. Aslında bu muydu o ya diyeceğim bir şarkı. Yazık ya yazık yani. O kadar dansçı kullanmışsınız. O kadar yani klibe para vermişsiniz. Bunun da herhalde bir alıcısı vardır diye düşünüyorum. Çok da o kadar da şey yapmayayım yani. Ne diyeyim, başarılar. Benim için bu yarı finali geçmeyecek bir şarkı. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Ve o hızlı şarkıdan dünyanın en yavaş şarkısına geçiyoruz. Ülkemiz Portekiz. Benim bu ülkeyle ve bu şarkıyla ilgili biraz sıkıntılarım, biraz dertlerim var. Her yıl oluyor böyle şarkılar. Bilmiyorum işte yani, her ürünün bir alıcısı mutlaka oluyor demek ki. O yüzden bir şey söylemek istedim. Şimdi şöyle başlıyorum. Portekiz'in şarkısı Bandidos do Cante ile Rosa. Bu grubumuz, kendileri aslında çok araştırdım ve şöyle anladığım kadarıyla yani bunlar Portekiz'de bir köyde yaşıyorlar. Şimdi en anlaşılır şekilde, çok aslında ben derinlere daldım böyle işte yani bölgeleri falan filan daldım da size şimdi en anlaşılır, en anladığım kadarıyla anlatacağım. Bu arkadaşlar 5 kişiler diye hatırlıyorum. Bir köyde yaşıyorlar ve bu köyde böyle insanlar toplanıp beraber şarkılar söylüyorlar, sofralar hazırlıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, söylüyorlar gibi bir ortam. Bu arkadaşlar da çocukluktan sanırım işte böyle beraber büyümüşler. Beraber işte sosyalleşmek için aslında müzik yapıyorlar. Bu insanlar müzisyen değil anladığım kadarıyla, yanlış olmasın. Sosyalleşmek için beraber toplanıp müzik yapan insanlar. Bir günde bunların toplandığı, bu olayda sanırım 2022'de oluyor. Bir gün toplandıkları bir masada biri diyor ki neden şarkı kaydetmiyorsunuz? Okey, o zaman kaydedelim diyorlar ve böyle bir maceraya atılıyorlar. Sonrasında oradaki bir ünlü bir insan da, adını unuttum şimdi, merak edenler araştırabilir. Diyorlar ki beraber şarkı yapalım. Hatta işte böyle bir işbirliği falan filan böyle. O şarkıda patlıyor gidiyor. Milyonlar izleniyor. Bu milyonlar ne diye merak ettim. Baktım, milyonlar dediği 2 milyon. Portekiz'de demek ki 2 milyon önemli bir sayı olsa gerek diye düşünüyorum. Ben böyle tutulduğum şeyleri sinir olarak anlatıyorum. Beni hiç almadı, baştan söyleyeyim. Neyse. Sonrasında işte tutuyorlar falan filan. Söyledikleri şarkı dili falan da biraz farklı. Bence böyle bizim işte şey gibi, halk müziği gibi, işte Aşık Veysel'in yaptığı şarkılar gibi, şiirler, şarkılar ya da işte Neşet Ertaş'ın yaptığı şarkılar gibi. Öyle bir havası var anladığım kadarıyla. Çünkü kullandıkları dil biraz farklı. Şarkı da biraz farklı. Hadi girelim şarkıya. Başlayalım. Cheiro das cozeiras e o teu nome sussurrar. Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, por lá encontrarei rosas, fazem-me lembrar de ti. Não há pressa de onde eu sou, não há preço para esta calma. Se falhei, paguei. Ya bir şey demeyeyim diyorum da. Öncelikle bu şarkıyı beğenenler var mı? Şarkıyı beğenen varsa gerçekten neden beğendiğini aşağıda yazsın. Ya belki sevilen bir tarzdır. Ben neden bu kadar şey konuşuyorum? Gerçekten neden bu kadar kötü konuşuyorum? Yani şarkı kötü mü? Ne yorum yapsam olmuyor. Bir kere şu görsel, şu insanlar bence 10 yıl, 15 yıl, belki 20 yıl öncesinde kalmadı mı? Şu kostümler, şu tarzlar, şu tipler. Abilere bakınca ya günümüz işte Özbekistan, Türkmenistan, oralara benziyor abiler ya. Portekiz'de bilmiyorum. Portekiz'de
Portekizlerin tipleri böyle mi? Biraz garip geldi bana. Bir de Portekiz genel olarak hatırladığım kadarıyla hep böyle yavaş yavaş şarkılarla katılıyorlar. Ses tonları benziyor. Bu görsel de benim biraz canımı sıktı. Bir de bu koro işleri falan bence yürümüyor. Bakalım. Sobre um pouco, quase nada. Só as rosas que plantei quando a gente era verdade. Sobre um pouco eu não errei e o jardim virou saudade. Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, por lá encontrei rosas, fazem-me lembrar de ti, fazem-me lembrar de ti, com saudade do teu beijo. És a rosa mais bonita que brotou ao sul do terra. Burada o keman çok mu gerekliydi? Ne kattı bize bu keman? És a rosa mais bonita que brotou além. Teşekkür ederim. Ver. Çiçek uzatıyor bana. Ya bu şarkı çok sinirimi bozdu ama benim ya. Şimdi size biraz şarkının sözlerini okumak istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Nakarat olduğunu düşündüğüm, bakayım nakaratı neresidir acaba bunun? Portekizce bu saudade. Gülzar ise hasrete dönüştü. Acaba bu ne demek? Saudade böyle çok insanların biyografisine yazdığı bir şeydi. Bunun bir anlamı vardı. Bak şu an gördüm. Yazın aşağıya. Çünkü bir arkadaşım biyografisinde bu yazıyordu. Bunun bir anlamı vardı Portekizce'de böyle değişik. Neyse. Şimdi size nakaratından şöyle bahsedeceğim. Bakın şimdi. Sadece ektiğim güller biz hakikat iken hiçbir şey kalmayınca onları sulamayı bırak. Gülzar ise hasrete dönüştü. Aşkım benim, eğer bugün geceleri gülzarıma uğrarsan orada en nadide gülleri bulurum. Onlar seni bana hatırlatır. Gibi bu tarzda bir sürü böyle dizeleri var. Bir şiir gibi. Ve beni güldüren de arkadaşlar 5 tane yetişkin adam, tiplerde biraz alışılmışın, yani benim için alışılmışın dışında 5 tane adam sahneye çıkıp bu sözleri söylüyor. Yani ne bileyim, bir aşk şarkısının 5 tane erkek tarafından söylenmesi, bu şekilde söylenmesi, enerji yok, sesler güzel, tamam, rahatsız etmiyor ve temiz sesler. Fakat bunun için 5 tane adama gerek var mıydı? O keman çok mu gerekliydi? Bu kadar durağan bir şarkı neden Eurovision'a çıktı ve Eurovision'daki beklentileri neler? Ben biraz sinirlendim gerçekten. Yani benim tam tersini düşünenler varsa kusura bakmayın. Tabii ki de herkesin zevki ayrıdır. Ama bence bu insanların Eurovision'a bu şekilde çıkması bence hoş değil. Ben çok sinirlendim, bilmiyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum bu konu hakkında arkadaşlar. Benim nazarımda bence bu şarkı Eurovision'un yani yarı finalini geçemez. Bu şarkının en sonuncu olup direkt elenmesi gerekiyor. Öyle de olacağına eminim. Portekiz severler toplanıp da bu şarkıyı İlk ona koymazsa. Çünkü geçen sene de o abinin söylediği şarkı bana hiç uymamıştı. Ama bir sürü seveni, hayran olanı vardı ve hatırladığım kadarıyla çok da düşük bir puan almamıştı. Göreceğiz bakalım Portekiz. Sıradaki şarkımıza geçelim. Evet, ruhumuzu dinlendirdikten, ruhumuzu, beynimizi, kafamızı, bütün hücrelerimizi dinlendirdikten sonra tekrar yükselebiliriz. Şimdi sırada Birleşik Krallık ve Sam Battle var. Sam Battle benim, umarım doğru söylüyorumdur, biraz dikkatimi çeken birisi. Anladığım kadarıyla da zaten onu tanıyan, bilen bir sürü insan var. Çünkü internette çok fazla bilgi edindim kendisiyle ve konuşulmuş biri. Şöyle, kendisi bir YouTuber ama müzikle ve teknolojiyle ilgilenen bir YouTuber. Biraz değişik bir şey yapıyor. Bilenler ve ilgilenenler
bilenler mutlaka vardır. Benim çok kafam almıyor bilmediğim bir dünya olduğu için ama araştırdığım kadarıyla kendisi biraz old school teknoloji mi acaba, böyle mi seslendirir, böyle mi söyleyebilirim? Şöyle Furby orgu, işte Game Boy sentezleyici, bu da bildiğimiz Tetris. Yani ben internette baktığımda benim Tetris diye bildiğim şey. Böyle şeyler tasarlıyor, üretiyor ve işte bunlarla galiba %100 teknoloji bilgisayarı kullanmadan müzik yapıyor ve bunları YouTube'da kendi sayfasında, kendi kanalında yayınlıyor. Ve şimdi de yaptığı müzik, yaptığı şarkı tamamen bu eski usulle diye anladım. Lütfen yanlış bir bilgi verdiysem ya da hani benden daha çok şey biliyorsanız bunları düzeltin, yorumlara yazın. Ben araştırdım ama işte insan bir şeyleri tam olarak bilmeyince, içinde olmayınca belli bir miktarını anlayabiliyor. Ben de anladığım kadarıyla size yansıttım. Ve bu yaptığı Furby orgu, işte daha sonra Game Boy sentezleyici falan. Yani yaptığı bütün her şeyi sunduğu, gösterdiği bir müzesi var. Bu müzenin de adı The Museum is Not Obsolete. Bu da bu müze eskimedi demek. Yani bence anladığım kadarıyla aslında eski teknoloji, eskiyen şeyleri koyuyor ama diyor ki hayır, eskimedi bunlar. Bunlar hala güncel. Bunlar hala en iyisi. Ben böyle anladım. Umarım böyledir. Biraz da bilgi vermek istiyorum. Bu Eurovision macerası ile ilgili ne söylüyor? Biliyorsunuz yani Eurovision aslında politik bir yer. Bunu artık bilmeyen yoktur. Maalesef ki şarkının ve sanatçının çok iyi olması yeterli olmuyor. Ülkenin ekonomik, politik, siyasi durumu, her şeyi de Eurovision'u etkiliyor ve sanırım bununla ilgili bir soru sormuşlar kendisine. O da şunu söylüyor. Oylamanın politik olup olmaması umurumda değil. Kim bilir, belki sonunda look mom null points olabilirim. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve yapabileceğim tek şey bu. Eğer kötü bir performans sergilersem bile harika bir zaman ve kesinlikle bir zevk olacak. Süper bir kafa bence. Sadece girip eğlenmek istiyorum diyor. O zaman beraber eğlenelim. Bu arada kendisinin canlı performansını bulamadım, göremedim. Bence yok. O yüzden canlısında nasıl bir şey olacak bilmiyoruz. If only there was a language that I could count in that would make me feel better. Oh yeah. It's fine, try, darling, that means something's okay. It's fine, try, Acaba diyorum sahnesinde de bu yaptığı, bütün ürettiği şeyleri sergileyecek mi? Benim şu an kafamda öyle bir şey canlandı. Aslında bu önceden sahnelerini paylaşmayan, sahnede bulunmayan insanları da böyle bir merak uyandırıyor. Hoşuma gidiyor yani, merak ediyorum. Bu adamın sahnede ne yapacağını merak ediyorum ben. Bakalım. So sick of munching roly-poly with custard. I'm so bored with
albatros. Huu. Şarkı dinlerken herkes bunu düşünüyor mudur acaba? Yani şarkı ilk dinlediğinden beri sürekli aklımda I'm an albatros. Back to life. Şimdi şöyle, yani şarkıyla ilgili çok yorum yapacak bir şey yok bence. Şarkı risksiz bir şarkı. Yani kimsenin kapat şunu demeyeceği ya da ne bileyim çok güzel demeyeceği. Risksiz, arkada çalsın, bir mekanda çalsın. Böyle bir şarkı. Şarkıyla ilgili söylenecek bir şey yok bence. Anımsattığı şeyler var şarkının. Aslında yani çok alışık olduğumuz bir şey. O yüzden Eurovision'luk bu şarkı asla değil bence. Yani daha çok işte bu sanatçının, yani bu Sam Battle, Lukman No Computer. Bu kişiyle alakalı konuşacak şey var. Şarkıyla alakalı konuşacak hiçbir şey yok bence. Sıfır risk. Güzel bir sesi var, rahatsız etmeyen. Ama yani göstereceği bir şey yok bir de şarkıyla alakalı. Şarkının sözleri de bu arada güzel, yani fena değil işte. Hani hayatın, koşturmanın zorluğundan ve işte aslında yapmak istediklerinden falan bahsediyor. Bu şarkı kesinlikle yarı finali geçecek bir şarkı ama onun dışında finalde çok düşük bir puan elde edecek bir şarkı bence. Ama dediğim gibi yani sanatçının tanınırlığından, bir YouTuber olmasından bence çok fazla insan tanıyor ve destekliyor bunu. O yüzden biraz güçlü biri olabilir. Ama şarkı hiç güçlü bir şarkı değil. Dediğim gibi kötü bir şarkı asla değil. Güzel bir şarkı mı? Bence güzel bir şarkı. Ama Eurovision bu değil işte yani. Bu apayrı bir şey. Buranın şarkısı bu değil. Merakla bekliyorum ne olacağını ama hani bir sürpriz olmayacak bence. 15 olur, 20 olur, bakarsınız 10 olur. Ama geçen sene hatırlarsanız Happen. Yani o kızlar benim için rezaletti. Gerçekten rezaletti. Ama Eurovision sonrası o kızların o kadar konuşulması, herkesçe beğenilmesi ve hatırladığım kadarıyla bir yerde böyle komik bir puan almışlardı ama onun dışında fena değildi diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Neyse yani zaten Birleşik Krallık genel olarak Eurovision'da yok. O yüzden bu sene yine fena değil. Sam Battle'ı tanıdığım için mutluyum. O kadar. Yani öylesine bir şarkı işte. Açıp dinler miyim? Benim açıp dinleyeceğim bir şarkı bu. Yolda dinlerim. Açarım kulaklığımda yolda yürürken dinlerim. Öyle bir şarkı ama Eurovision'da pek de bir şansı yok. Geçelim diğer şarkıya. Ve son ülkemiz olan Polonya'ya geçiyoruz. Polonya, Alicia Prey şarkısı. Alice diyeceğim kendisine. Alice bence. Alice 2002'li bir kızımız. Kendisi daha önce 2020'de Eurovision'a girmeye hak kazanmış. O ilk kendi ülkesindeki yarışmaya geçmiş. Fakat 2020'de pandemi nedeniyle Eurovision iptal olunca katılamamış. Sonra niçin 5 yıl beklemiş? Acaba uğraşmış, girememiş mi? 6 yıl hatta. Evet 6 yıl oluyor. Onu bilmiyorum. Fakat 2026'da yine karşımızda kendisi. Aslında ülkesinde tanınan bilinen bir sanatçıymış. Fakat Polonyalı arkadaşlarıma sordum. Hiçbiri tanımıyor kendisini. O yüzden bilmiyorum doğru mu tanınıyor mu gerçekten. Bu şarkısı da özgürlük temalı bir şarkı. Biraz dinleyelim. Sonra anlatırım. Neler anlattığından biraz bahsederim. Mesela böyle direkt sesle, şarkıyla girenler de düşündürüyor beni. Hani bu ilk videoda Finlandiya'da bahsettim ya. Bir sonraki sene, bir önceki sene birinci olan şarkının başındaki o melodiyi alıyorlar. Mesela diyelim ki olmaz da bunlardan biri birinci olursa ne koyacaklar o başa? Merak ediyorum. Pat diye şarkıyla giriyor ya. Bu arada ben severim direkt şarkıyla girilmesini ama düşündürdü. Ses çok güzel bu arada, onu söylemedim. Çok güçlü ve güzel bir sesi var. Ben sahneyi izlememiştim bu arada. Bu şarkıyı ilk dinlediğimde nedense hiç sevemedim. Sahneyi de izlemedim. Şu an etkilendim. Pretty girls rock. I've been on my shit, I was pretty. You ain't my love. Step down, take it now, but I'm not go. Move fast, take this down, take this flash, make the money when you run with me. So we go, shake that, take that off, 2 steps back. Why it always feel the same? So
Size bir şey söyleyeyim mi? Bence dansçılarını en iyi kullanan, en iyi dansçı kullanan sanatçımız bu. Gerçekten şu an bunu yaşadım birkaç ülkede. İzlememiştim, ön yargılıydım. Şu an izleyince dansçılara ve dansçıların danslarına da bayıldım. Sahnesini çok beğendim. Get me out of here. Guess I gotta fight till nobody can hurt ya. In my air, I know my air, so stay out of my way. Çok Beyoncé. All the number ones with fighters on my hands. Honey, I'm trying to stay where the sky ends. Paving my own ways with one more phrase. You need a sip of holy water. Don't want no problems with my mother's daughter. Scared, now I get some drink Around the world, around the world. taking over. Hey, trick hurry, ain't nothing new. Front page of your news, there ain't nothing you can do. Nothing you can do. In my air, I know my air, so stay out of my way. Dropping all the number ones with fighters on my hands. Honey, I'm trying to stay where the sky ends. Paving my own ways with one more phrase. Hmm. Yani söyleyeceğim çok şey oluştu şu an. Gerçekten daha önce bunlar yoktu kafamda ama izlememiştim çünkü. Birincisi sesini çok beğendim. Sesi hiç bence gitmedi. Gayet temiz okudu. Okey. Şarkının sözleri çok güzel. Ondan biraz bahsedeceğim size. Gerçekten bu şarkı Türkçe olsaydı benim açık defalarca dinleyeceğim bir şarkıydı. Fakat şimdi yani bildiğiniz Beyoncé dinledik ya. Beyoncé Run the World dinledik gerçekten. Ve izledik. Kostüm tamamen Beyoncé kostümü. O gırtlak, o ses Beyoncé, dansçılar Beyoncé. Yani burası Eurovision. Bence burada özgünlük lazım. Ve sen hiç özgün değilsin. Ve o bağırmalar, ben şöyle söyleyeyim. Benim kardeşim Polonya'da yaşıyordu, geldi. İşte arkadaşı geldi. Polonyalı olduğu için açtım, dedim ki sizin dedim temsilciniz bu, dinle. Ve o sırada ben yemek yapıyorum. Yani şarkıdan çok rahatsız oldum dinlerken. Çünkü çok bağırıyor. Beni bir rahatsız ediyor şarkı. Yani güzel ama rahatsız da edici. Özgün değil. Bilmiyorum yani, geçen sene Gaia. O abla neler yaptı o yaşta. Çıktı nerelere çıktı, neler yaptı. Onun yanında bu bence yani İngilizce olması bir avantaj. Çünkü herkesin anlayabildiği bir dil oluyor. Sözleri çok güzel. Biraz size sözlerini okuyayım. Özgürlükten bahsediyor. Şunu söylüyor aslında. Bir önceki nakarattan bir öncesini söyleyeyim. İçinde bulunduğum nesil artık hata yapmayacak. Yolumdan çekil. Artık illa zirvede olmak mı? Bitti bu. Elimde beyaz eldivenlerle şekerim benim ulaşmak istediğim yer. Semavatın bittiği yer. İşte ya biraz şeyden bahsediyor işte. Özgürlük. İşte çok uğraştım bu hayata gelmek için. İşte süründüm ama işte artık tövbe ettim. Özgürlüğümü istiyorum falan, böyle sözleri var ve sözleri hoş ama özgün değil. Çok alacak bir şey yok. O yüzden Polonya'nın kesinlikle yarı finale geçeceğini düşünüyorum. Ama sıralamada 10-11 mi? 11'e koyduk mu kimseyi? 11-12 falan diyorum ben. Kesin 11-12 ya. Bence 11-12. Göreceğiz. Ve videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda yeni ülkelerle görüşmek üzere. Görüşürüz.